Merhabalar, taze fasulye ve birkaç malzemeyle hazırladığım bilindik bir lezzeti paylaşacağım bugün de sizlerle. Taze fasulye tezgahlarda yerini aldı. 400 gram fasulye kullandım tarif için. Bugün akşama ne pişirsem diye düşünürken hazırlamış olduğum güzel bir lezzet. Eminim çoğu evde bu tarifi sizler de pişiriyorsunuz. Ben sizlere fikir olsun diye nacizane paylaşmak istedim. Fasulyeyi çok küçük olmayacak şekilde doğradım. Tarif içerisine bir tane de büyük boy patlıcan kullandım. Bugünkü tarif patlıcanlı, patatesli taze fasulye yemeği. Patlıcanı öncesinde yıkamıştım. Sonra 4'e böldüm. İri parçalar halinde doğradım. Kaseye alıp kararmasın diye üzerine 1 çay kaşığı toz şeker ekledim. Toz şeker patlıcanın kararmasını önler, acısı varsa giderir. 2 tane domates kullandım. Domatesi de patlıcan gibi iri parçalar halinde doğrayacağım. Büyük boy bir tane de kuru soğan. Tencereye zeytinyağı, üzerine doğramış olduğum soğanı ilave ettim. Soğan kavrulurken yarım yemek kaşığı domates ve biber salçası ekledim. Doğramış olduğum 400 gram taze fasulyeyi aldım tencereye. Üzerine domates ekledim. 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu. Malzemeleri karıştırdım. Tencerenin kapağını kapatacağım. Kısık ateşte fasulye yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Bu aşamada fasulye yumuşadı, pişmedi, yumuşadı sadece. İçerisine doğramış olduğum patlıcanı, bir tane doğradığım patates ekledim. Üzerine 2 su bardağı su ilave ettim. Kısık ateşte fasulye tamamen lokum gibi yumuşacık olana kadar ocakta kalacak yemek. Patates ve patlıcanın pişirme süresi daha az fasulyeye göre. Sonra ekledim bu yüzden. Bu aşamada fasulye pişti. Fasulye pişme süresi cinsine göre farklılık gösterebilir. Yine pişirdiğiniz tencereye göre de farklılık gösterebilir. Bu yüzden fasulyeyi pişirme süresi vermedim. Pişen fasulye yemeğini 10 dakika dinlendirdim. Sonra karıştırdım. Çok fazla ezmeden. Yumuşacık olmuştu. Servis tabağına aldım ve afiyetle yedik. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi anlatıp paylaştım. Umuyorum ki sizleri sıkmadım anlatırken. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini listeli bir şekilde açıklamaya ekleyeceğim. Malzeme listesine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.